Biliyorsunuz Kıbrıs'ta kuruldu JITEM. Orada eğitim gördük biz. 6 tane kız çocuğun organlarını satan AÇ isimli albayın yazıhanesine mikrofon yerleştirdik. Adaletin olmadığı yerde adalet arıyoruz. Ben 17 sene hücrede yattım. Adana'da bir tane savcımız vardı. 2 tane toplu iğne çıkartırdı cebinden. Toplu iğneleri dökerdi, sayardı. O toplu iğnelerin sayısına göre ceza verirdi. Kanuna göre değil yani. Doktor bile beni görünce kekelemeye başladı. Dedi ki ya bu imkansız, nasıl olur, bu ölecekti bu. Ölmedik, yaşadık işte. Adım Mehmet Çivelek. Muşazköy'de dünyaya geldim ama Kayseri'ye, depremden dolayı Kayseri'ye kaydoldum. Kayseri'de de barınamayınca Adana'ya geçtik. Adana'da belirli bir sürede gençlik dönemlerinde çocukluğumuzu yaşayamadık ama yaşadık sayılır. Ama gençliğimizi yaşamadık. Çünkü bırakmadılar yaşayalım. Albay emir verdi. Askeriyeden istihbaratta seçildik. Albay emir verdi. Emir verdikten sonra 6 tane kız çocuğun organlarını satan AÇ isimli albayın yazıhanesine mikrofon yerleştirdik. Ve ondan sonra albay arkadaşı çıkınca benim ismimi verdi. Büroya çağırdılar. Bana hakarette bulundu. Sen benim yazıhaneme nasıl mikrofon yerleştirirsin falan diye. Bizim albay RK biraz sakinleştirdi ama sonradan ben tutuklandıktan sonra görevi özel hayatı dinlemekten 3 ay 10 gün, görev kötüye kullanmaktan da 1 sene 8 ay ceza aldım. Ama bu cezam hiçbir zaman bitmedi. Ben adalete inanıyorum. Çünkü adalet mülkün değil, vatanın temeli. Bizler de vatanın bireyleri, adaletin direkleriyiz. Adalet bir direğini koparıp atıyorsa, vatanın bir parçasını koparıp atıyor. Güvenim sonsuzdu ve her gün tahliye olacağım ümidiyle bekledim. Bugün olmaz yarın diye. Ama 33 sene 9 ay 17 gün 11 saat geçti. Ne yazık ki açlık grevlerinden sonra Cumhurbaşkanımıza dilekçe yazdım. Cumhurbaşkanımız müfettiş gönderdi ve o gönderdiği müfettişten sonra tahliye oldum. Tahliye olmadan önce daha 6 senen var diyordu. İnfaz kalem memuru Cengiz bana 6 senen var diyordu. Ama müfettiş geldikten sonra tahliye oldum. Muhtedir Turan, müdür bey elinde kağıtlarla beraber tahliye kağıdımı getirdi. Ben inanmamıştım önce. Gene başka cezaevine paket. Hep böyle yapıyorlardı açlık grevlerinde. Ama Allah kimseyi düşürmesin. Orası cehennem binası. Beni 1 senedir zaten takip ediyorlarmış. Araştırıyorlarmış. Polis abime sormuşlar. Bir tek polis abim biliyordu rahmetli. Benim istihbaratta çalıştığımı. Diğer abilerim bilmiyordu. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta kuruldu JITEM. Orada eğitim gördük biz. Dervişoğlu Kıbrıs Başbakanı'nın 6 ay korumalığını yaptık. Bahçesinde korumalığını yaptım ben. Kendisinin. Ulusal Birlik Partisi'nin, Kıbrıs Ulusal Birlik Partisi'nin kabiliyetin var mı yok mu diye denediler. Her türlü elektronik, elektrik, güneş enerjisiyle çalışan lambaların, güneş enerjisiyle çalışan radyoların tamirini bile gösterdiler bize. Her türlü şeyde başarılı olduğum için benim bir de sanat var, görsel bir hafızam var. Benim önümde arabayı parçalayın. Yeter ki göreyim, aynı şekilde montalarım. Yani bu bir de motor sürmem. Çok güzel motor kullanıyordum. İnfazını yatırdılar. Benim elimde evraklarım var. Kanıt ve delillerim var. Yargıtay'a yazıyoruz ama hiçbir zaman hiçbir mahkemede huzura çıkıp da mahkemede ifadem alınmadı benim. Hep gıyaben verilmiş. Çünkü her cezaevlerinden cezaevinden cezaevine hep paket oldum. Her gittiğim yerde naklen gitmiştir. Dosyası naklen gelmiştir. İnfaza açlık grevine giriyorum. Bana diyor ki infaz savcısı, diyor ki söyle diyor, ne istiyorsan söyle yapayım ama açlık grevini bırak. Ben de diyorum müddetname ver. Bana 9 sene müddetname verilmedi. Ve dosyamda tahribat edildi. Üzerime suç çıkmaya kalktılar. Ama bunların her birini yapan, adaleti yönlendirmeye kalkan bazı adaletin içindeki kötü insanlar. 1980'in 7. ayın 20'sinde girdim. 2016'nın yılbaşı akşamı çıktım.
Ama yazıhanelere mikrofon yerleştirmek suçtur aslında. Suçun yok demiyoruz. Yani suçun da ama verilen emir bana, verilen emire göre yaptım. Albayın vermiş olduğu emre göre mikrofon yerleştirdik. Ben de tehdit ediliyorum. Abim 5 kişi tarafından tehdit ediliyor. Arabayla ezmeye kalktılar. Motorla önüme çıkmaya kaza yaptım. Daha geçenlerde kaza yaptım. Yolumu kesti araba. Hala devam ediyor. Tehditler. Çok özür diliyorum. Tinerci çocukları, sübyanları, çocukları üzerimize salıyorlar. İsim açıklama diyorlar. İsim açıklarsan öldürürüz diyorlar. Evrakları istiyorlar. Kaç kere emniyeti aramışım. Gülpınar Emniyetini, Esenyurt Emniyetini. Ama onlardan yana. Adaletin olmadığı yerde adalet arıyoruz. Albay buluyor dinleme cihazını. Albay bulduktan sonra albayı arıyor. İstihbarat albayını arıyor. Buraya diyor kim yerleştirmiş? O da diyor ki işte bizim ekip var. Araştırma ekibimiz. Bütün cerrah doktorlara mikrofon yerleştirilmesi için emir verdik diyor. Bazı özel cerrah doktorlara, takip edilen şüpheli cerrah doktorlara mikrofon yerleştirilmesi için emir verildi. O da geldi, albayla arkadaş çıkmış. Zaten arkadaşıymış. Arkadaşı olunca da mahkemede zaten ifade vermedi, şahitlik etmedi. Şahitlik etmeyince de 1 sene 8 ay görevi kötüye kullanmaktan, 3 ay 10 gün özel hayatı dinlemekten de 1 sene 8 ay ceza aldım. Ve bu cezam hiçbir zaman bitmedi. İnfazın infazı. O 1 sene 8 ayın infazı 1 sene. O 1 senenin infazının yanına 1 sene daha eklediler. 11 sene. 11 senenin yanında bir daha 11 sene, bir daha 11 sene. Ben 1980'in 81 ile 82 arası infaz. 81 ile 83 arası gene infaz. 83 ile 2001 arası infaz. 2001 ile 2013 arası infaz. 2013 ile 2014 arası infaz. İnfazını yatırttırdılar bana. Ben motor kullanıyordum. Arkama polis ekipleri takıldı. Ben polis ekiplerini yolun kenarında durdum. Karşıdan araya geçince polis arabalar oradan dönemeyince ileri İncirli tarafına yöneldiler. Ben oradan bu tarafa geçince jandarma barikat kurmuştu. Jandarmanın tel örgülü barikatına durdum. O sırada polisler geldi. Jandarmayla polisler kavga ettiler. Baktılar ki 3-4 ekip peşimde. Herhalde büyük bir suçlu dediler. Jandarma biz yakaladık diye aldılar götürdüler. Polislere vermediler. Jandarma karakoluna gittik. Jandarma karakolunda albayı bana emir veren istihbarat albayının mikrofonu yerleştirdiğim albay da oradaydı. Ben aldılar. Ondan sonra tutuklattılar. Harcandığımı hissettim. Kullanıldığımızı hissettik. Bir devletin yaptığı görevi yapan bir insana bu kadar zulüm etmeleri, hani adaletin bu kadar sahipsizlenmesi, adaletin incelemeden, araştırmadan, dinlemeden, ne Yargıtay dinliyor, bak Sayıştayımız var, Yargıtayımız var, Danıştayımız var, anayasamız var ama hiçbiri hep gıyaben karar veriyor, hiç dinlemiyor. Yani ne kanıtlarımı görüyor, ne kanıtlarımı dinliyor. Yüzeysel olarak, somutsal olarak artık nasıl karar veriyorlarsa oturuyorlar, karar veriyorlar. Yazı tura mı atıyorlar, ne yapıyorlar? Adana'da bir tane savcımız vardı. Adana'da savcımız vardı ve bütün yargılanan arkadaşlar da çok iyi bilir. 2 tane toplu iğne çıkartırdı cebinden. Toplu iğneleri dökerdi, sayardı. O toplu iğnenin sayısına göre ceza verirdi. Kanuna göre değil yani. Öyle yargılananlar vardı yani. Adil olmayan yargılama sistemleri, adil olmayan, eşit olmayan yargılamalar, usulsüz kararlar, 2 şahit ile hüküm verenler, asılsız çıkan yasalar, gereksiz kanunlar, işte insanları, vatandaşları boşluğa düşürüyor. Ben her zaman diyorum, adalet mülkün temeldir. Allah'ın la ilahe ilahe adaleti hiçbir zaman şaşmaz. İnsanların insanlığını özledim. Hayatı özledim. Kendim yemek yapıp salata yapmayı özledim. Toprak kokusunu özledim. Tabiatı özledim, denizi özledim. Her şeyden önce sevgiyi özledim. Tabii herkesin bir aileleri vardı.
Ama 33 senedir suçsuz yere yatan bir insanın oradan oraya, oradan oraya. Abim, rahmetli abim, polis abim beni her zaman ziyaretime geliyordu. Ama 25'linden sonra gelmeyince vefat ettiğini anladım. Ve cezaevinde cenazesini götürürlerken hücrede gördüm zaten. Annemin cenazesini, abimin cenazesini hücrede, Adana hücresinde gördüm. Ve bu kesiklerimin sayesi de intihar etmeme kalkmamın sebebi de benim orada olmamam. Bütün insanlar orada, ben yokum. Bu ne kadar acı biliyor musunuz? Tabii annemin cenazesine gitmemek, abimin cenazesinde bulunmamak. Anlatabiliyor muyum? Sevdiğim bir insanın, çok sevdiğim bir insanın nişan yüksüğünü atması kadar ağır bir insan yok. Cezaevinde horlanmak. İşte o zaman mahkumluğun ne kadar kötü olduğunu anladım. Dediler ki mahkumluk kötü. Aslında mahkumluk kötü değil. İnsanların zihniyeti kötüydü. Art niyetler kötüydü. Sevgiler, saygılar bir anda bir insanın özgürlüğü kadar değil. Umut kadar değil. Niçin seviyoruz? Neden nikahlarda evlenirken iyi günde, kötü günde, acılarda, tatlılarda sonuna kadar beraber olacağız diye yemin ediliyor? Neden yemin ediliyor? Sadakat yemini neden? Ama sevgilerinden. Demek ki sevgiler insanların sahte. Yüze gülüp de arkadan sırtımı dönsem 1000 tane hançer var. Hepsi sevdiklerimin. Ama hepsinin kanını Diyanet Ersin'e göndersen hepsinin kanı bozuk çıkar. Yüze gülüp arkadan vuruyorlar hep. Olmaz mı? Cezaevi burası. Her an her dakika kavga olur. Her dakika kavga olur. Bahçede gezerken kavga olur. Çamaşır sererken kavga olur. Hani ister istemez tartışmalar ama öyle büyük kavgalar değil. Tatlı kavgalar olur. Ondan sonra oturur beraber çay içeriz. Ondan sonra gezeriz. Yumruk yumruğa kavga ederiz. Yarım saat sonra bahçede oturur çay içeriz. Öyle kavgalarımız olurdu yani. Oradaki cezaevindeki arkadaşlarımız gerçekten yürekleri güzel insanlar. Yani bir Türk filmi oturur seyrederken düşünebiliyor musunuz? Bir Kemal Sunal'ın filmini seyrederken bile gülerken ağlardık biz. Duygularla. O acılara, o işlenmiş konuya ağlardık. Yani o kadar adapte olan yüreği güzel insanlar vardı. Evet, kader mahkumuydu. Evet, kötüler de vardı. Caniler de vardı. Ama ben de misafir koğuşlarında kaldığım için fazla şey etmedim ama öbür koğuşlarda yattığım sürece çok güzel insanlar var. Çok da kötü insanlar var. Ama bazı suçlardan dolayı da Allah oranın eksikliğini vermesin diyorum. Ama oraya da Allah kimseyi düşürmesin. Hele de bu şartlar altında hiç düşürmesin. Evet, ben 17 senemi hücrede yattım ben. Tek isteğimle. Hem açlık grevlerinden dolayı hücrelere yatıyorlardı. Müşadiye alıyorlardı. Müşadiye ayrıdır, hücre ayrıdır. Müşadiye böyle parmaklıklardır. Gelen gardiyan görür, parmaklıkların arasında durursun. Demir parmaklıklar vardır. Parmaklıkların arasında görürsün ama müşadiye dolabın vardı, masan var, ranzan var. Söyleme sahip böyle yarım duvarda, tuvaletin duvarı yarım duvar var, orada duvardadır. Sayımda gelir görürler yani. Bir yatağın vardır. Ama hücre öyle değildir. Hücrede sadece ranzan var. Başka bir şey yok. Ekmeğini kapının altından verirler. Vereni göremezsin hücrede. Kimin ekmeğini, yemeğini getirdiğini göremezsin. Hücrenin alt kısımlardır. Cezaevlerinin çeşit çeşit hücreleri vardır. Şimdi aynalı dolaplar, singerli odalar çıkartılmış hücrelerde. Yatmadığımız cezaevi kalmadı. L'sinden K'sine, F'sinden A'sına bütün cezaevlerini gezdik. Allah kimseyi düşürmesin. Hiçbir cezaevi güzel değil. ...17 senemi açlık grevleriyle geçirdim. Dönem dönem ama en kısam 2 ay 17 gün. En uzunu da 3 ay 27 gün. Benimle beraber Malatya cezaevinde açlık grevine giren 3 tane bayan, 2 tane genç vefat etti. Açlık grevinden vefat etti. Geliyorlardı açlık grevindeyken çocukları ziyarete geliyorlardı hastaneye. Amca diyorlardı, sana moral verelim mi? Verin diyordum moral. El ele tutuşuyorlardı. Lorke lorke öyle bir halay çekiyorlardı.
Ama annelerinin öldüğüne maalesef işte o anılar, acılar, o anki acılar bize verilen moral değildi aslında. Bir haberdi ama işte. Benim en çok zoruma giden de açlık grevinde olanlardan hiç mücadeleyiz. 11 kişi açlık grevinde. 11 kişi. Bunun 5 tanesi F tipini protestodan açlık grevine girmişti. Ama biliyorsunuz ki idare bırakması için elinden geleni yapıyor. Lahmacun getiriyorlar, kebap getiriyorlar, önüne koyuyorlar. Açlık grevindesin, lahmacunu, kebabı görüyorsun, kolayı görüyorsun, fantayı görüyorsun. Çeşit çeşit meyve getiriyorlar, koyuyorlar. Ya bakıyorum, bizim aynamız var, şöyle bir bakıyorum. Çeki uzatan çekiyor açlık grevinde. Alıyor, yiyen bırakıyorlar, alıyor koğuşa. Ama azimle herkes de biliyor, idare de biliyor. Ben 17 senesini açlık grevleriyle geçirdim ve hiçbir zaman ne açlık grevime ihanet ettim ne de bir sene orucuma. Bir sene niyetlendim, oruç tuttum. Zeytinin yarısıyla niyetlendim. Zeytinin yarısıyla da niyetimi açtım. O sırada açlık grevindeydim de açlık grevinde de zeytinin yarısıyla niyetlendim. Zeytinin yarısıyla niyetimi açtım. Ama hiçbir zaman şey yapmadım yani açlık grevlerinde öbürleri gibi püsküvitler taşıyıp kantinden alıp yemeğle geçitmedim. Sadece kendi irademle en son hastaneye Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gitti. Turgut Özal Tıp Merkezi 602 numaralı hasta muayenede ölüm raporu verdi bana. Ölüm raporu verdi. Ama o ölüm raporunda hastaneden Turgut Özal Tıp Merkezi'ne geldim ve Turgut Özal Tıp Merkezi'nden bana özellikle dediler ki yaşamaz. Cezaevi beni müşahedeye attı. Dediler ki yaşamayacak, ölecek diye. Ben piknik balını bir kaşıkla doyuyordum. Düşün küçücük piknik balıyla bir kaşıkla doyuyordum. Onu sulandırıyordum, içiyordum. Ve öyle yaşama tutuldum. Hastaneye gittiğimde doktor bana dedi ki bu dedi imkansız. Bu dedi mümkün değil, imkansız dedi. Düzgün konuşan doktor bile beni görünce kekelemeye başladı. Dedi ki ya bu imkansız, nasıl olur, bu ölecekti bu. Ölmedik, yaşadık işte. Cezaevinde her şeyden önce tabii yalnızlık, hasret, özlem, yokluk. Hani ne diyeyim, çorap kokusu, nefes kokusu, pis kokuların içerisinde, rutubet, nem kokusu, özgürlüğün kısıtlı, saatin belli. Sabah çıkıyorsun bahçeye, bahçeden çıkıyorsun koğuşa, koğuştan geliyorsun yemeğe, yemekten geri bahçeye, bahçeden geri oturuyorsun. Bir iki sohbet ediyorsun. İnsanlar aynı. Koğuştaki insanlar değişiyor ama biri tahliye oluyor, biri gidiyor. Dolup boşalan bir han. Belli olmaz cezaevi. Bir bakarsın sevk gelir, bir bakarsın başka koğuştan gelir, başka koğuşa gider. Kavga ederler, ayrılırlar. Başka koğuşa gider, arkadaşı gelir. Ama öyle cezaevleri vardı ki babası oğluyla Malta'da karşılaşsa babası oğluyla konuşamaz. Sadece başıyla selam verirdi. Baba oğula. Baba oğul konuşamazdı. Konuştukları an hamamda dayak yerlerdi. Öyle disiplinli cezaevleri vardı. Vallahi beni savcı şeye kadar bıraktı, Allah razı olsun. Terminale kadar bıraktı. Terminalin orada emanete bıraktım ben valizlerimi, kuş kafesimi aldım. Sahile gittim, deniz kenarına. Deniz kenarında böyle baktım ki gençler el ele tutuyor. Biz yaşamadık onları, yaşatmadılar bize. Hani diyoruz ya, bırakmadılar yaşayalım. Bırakın da yaşayalım dedik, gene de bıraktılar, yaşatmıyorlar da. Buna da yaşamak denmez yani. Yaşamadım, o duyguları yaşayamadığımız için. Baktım gençler oturmuş şey yapıyor. Ben de denize girmek istedim. Orada bıraktım, meketi çıkarttım. Denize gitmeye, hani kuşları da kafesine bırakınca gençler bağırdılar, amca intihar ediyor diye. Koştu herkes, millet birikti. Dedim ne intiharı ya? Ben dedim yıkanmaya geldim.
Bırakın da yıkanayım. Yok dediler, çık dışarı. O sırada ekip geldi. Beni dışarı çıkarttılar. Niye intihar ediyor? Dedim ne intiharı ya, yıkanayım, 33 senenin ancak pisliğini deniz temizler dedim. Baktılar evrağa, üzüldüler. Tekrar beni aldılar oradan. Ekip beni terminale bıraktı. Oradan doğru Ankara Cimer'e gittim. Cimer'de Bursa'ya, Bursa'dan da şeye geldim. İstanbul'a geldim. Ben tahliye olduğumda eve geldim. Her zamanki gibi evimizin anahtarının mavi kapının üzerine koyarlar. Hiç değişmeyen bir kuralımız vardı. Oradan elimi uzatıp anahtarı alıp içeriye girdim. Bahçeye çıktım. Bahçede yeğenim balkondan gördü beni. Ne işin var lan dedi, bu yaşta utanmıyor musun dedi. Elin evin bahçesine giriyorsun dedi. Haklısın, kusura bakma dedim, çıktım. O sırada yengem gördü beni. Amcan demiş, amcan. Duydum sesini de zaten yengemin. Amcan lan o dedi. Ondan sonra o koştu geldi, ayağıma sarıldı. Dedim ki tren geçti. Bu yaştan sonra ne sen benim yeğenimlik yaparsın, ne de ben sana amca sevgisini verebilirim. Çünkü unutmuşuz, bağımız kopmuş dedim. Benim abim var. Abimi aradım, buldum. Tahliye olur olmaz her yere gittim. Nüfus memurluğuna yalvarıyorum, adresini verin diye, vermiyorlar. Yasak diyorlar. Nüfus memurluğu vermiyor. Yasak diyor. Emniyete gidiyorum, yasak diyor. Veremeyiz diyor. Abim diyorum, veremeyiz diyorlar. Abime de benim öldüğümü söylemişler cezaevinde. Bilmiyorum, polisler gitmiş demiş ki abime, demiş kardeşin açlık grevinde öldü. Ama ben otel odasında bulduğumda, abimin kapısını çaldığımda abim bana dedi ki ya dedi, sen ölmüştün. Bana seni öldüğünü söylediler. Oturduk, ağladık, gittik, yemek yedik. Ondan sonra sarıldık. Sonradan yanıma aldım, bakıyorum. Ben bu devlet için yaparım. Şu anda gene devlet için çalışırım. Ama devletim için çalışırım. Bu sefer tedbirli çalışırım. Bana emir verenlerini de araştırırım. Zaten araştırıyordum. Evraklarını alıyordum, saklıyordum. Şeylerini şidiyordum ama bu sefer daha tedbirli davranırdım. Devletim için pişman değilim. Ama adalet için pişmanım. Adalete pişmanım. Gerçek 33 sene küsurat ceza yattım. 3 tane savcı gördüm, infaz hakimi. 3 tane de savcı gördüm. Birisi savcı infaz hakiminin bana vermiş olduğu haksız yere hapis yatırılıyor kararının yazılı olarak imzalı mühürlü, kırmızı mühürle verdiği yazıyı ve o hakimleri, savcıları gördüm. Diğerlerinde hiçbir zaman hep yüzeysel, güler yüzlü, Hazreti Yusuf'un hayatını anlatıyorlar. Anlatıyor, tazminatı veriyor. Ondan sonra şeye geliyor, 19. İstinat Mahkemesi'nde. Aslında adaletin olmadığı nereden? Adana'da beni yargılayan hakim, bana burada çağlayan da tazminatıma bakan hakim. Olması lazım. Aynı hakim bakamaz zaten. Ama baktı. İşte kararı ne olacak? Bakın gençler, aldığımız nefesin değerini, ailemizin değerini bilelim. Dışarıda gezeceğin, bir tane parkta içeceğinle, ben geçtiğimde ne yapardım biliyor musun? Bir arkadaşım çekirdek verirse o çekirdeği cebime koyar, evimde getirir yerdim. Sokakta yemezdim ben. Hayatta sokakta yemek yememişim. Lokantalarda yemek yememişim. Hep evimde yemiştim. Ve o göreve başladıktan sonra dışarıda yemeye başladık. Gençlik bir daha ele gelmez. Aldığımız nefesin, verdiğimiz nefesin kıymetini bilelim. Yaşam güzel. Uyuşturucu illetinden uzak durun. Ailenize sarılın. Mafyalıkmış, delikanlılıkmış, kabadayılıkmış. Evine ekmek götürüyorsan en güzel kabadayı sensin, adamsın. Evine ekmek götüremeyip manitanla yiyorsan, her gün birine, mesela ben bir tane genç gördüm. Çok özür diliyorum, bunu anlatmak zorundayım. Genç gördüm, inşaatta bekçilik yapıyordum. Genç tülbanlı bir kızla, genç elinde bir gül, kızın önüne eğiliyor. Diyor ki aşkım ölürüm senin için bir tanem. 2 gün sonra aynı genci gördüm bir başka kıza. Dedim ki lan utanmıyor mu daha, dün başka kıza dedim ölürüm aşkım diyordun. Bugün de buna diyorsun. Ne utanmaz adamsın dedim. Kız tokadı vurdu, çekti gitti. Yani diyeceğim en güzel evet arkadaşınız olsun ama arkadaşınızı bilin.
Ailelere sesleniyorum. Evladınızın arkadaşlarından arkadaş olun. Onlarla dost olun. Arkadaş olun. Baskı yapmayın evlatlarınıza. Arkadaş olun. Arkadaşlarını tanıyın. Arkadaşlarıyla da arkadaş olursanız evladınıza sahip çıkıyor. En güzel baba sizsiniz. Evinize ekmek götürüyorsanız en güzel mafya, en güzel adam sizsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum.